Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir ana yemek tarifiyle geldim. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Öncelikle köftemizi hazırlıyoruz. Bunun için yaklaşık 400 gram kıymayı uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine 1 adet yumurta, bir tutam ince kıyılmış maydanoz, bir tane rendelenmiş kuru soğan, 2 diş rendelenmiş sarımsak ekledim. 1 çay bardağı galeta unu, çeyrek çay bardağı su, baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz kullandım. Baharat miktarlarını kendinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Öncelikle köfte harcımızı 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuralım. Yoğurmuş olduğumuz köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle güzelce yuvarlayıp kenara alalım. Köfteleri yuvarlarken ara ara elinizi suya batırabilirsiniz. Bu şekilde daha pürüzsüz olacaktır ve kolay bir şekilde de köfteleri yuvarlayacaksınız. Köftelerimin hepsini yuvarladıktan sonra artık diğer işlemlere geçebilirim. Bunu bir kenara alıyorum. Bütün malzemelerimi hazırladım. 1 kiloya yakın bebek patates, yani küçük patatesim var. Arpacık soğan, sarımsak, çeri domates ve yeşil biber ekliyorum. Bunların miktarlarını açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Orada mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle patateslerimi soyup ortadan ikiye olacak şekilde kesiyorum. Çok fazla küçük kesmeyelim. Bulabilirseniz mutlaka bu patatesle yapın. Ola ki bu patatesten bulamadınız. İri patatesi de böyle küp küp olacak şekilde, iri küpler olacak şekilde doğrayarak kullanabilirsiniz. Soğanlarımı soydum, ayıkladım. Sarımsağımı da aynı şekilde. Şimdi biberlerimi de iri iri doğradıktan sonra artık patatesimi kızartma işlemine geçebilirim. Sadece patatesi bir ön pişirme yapacağız. Diğer malzemelerimizi çiğ olarak kullanacağız. Uygun bir tavanın içerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Çok fazla aşırı yağ koymanıza gerek yok. Patateslerimizi şöyle hafif o çiğliği gidene kadar kızartacağız. Evet, böyle çok hafif patateslerim kızardı. Hemen bunu servis tabağına alıp yemeğimi artık hazırlamaya geçeceğim. Kare bir borcama ilk önce patatesleri diziyorum. Sonra aralarına köfte, domates ve yeşil biber olacak şekilde dizeceğim. Ben bu şekilde dizdim. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Evet, birer sırada çeri domates ekliyorum ve aralarına da yeşil biber koyuyorum. Bu şekilde inanın görüntü olarak da çok güzel oluyor. Yapımı da gördüğünüz gibi oldukça pratik. Hemen 15-20 dakika içinde bu şekilde hazırlayıp fırına verebileceğiniz çok lezzetli bir ana yemek tarifi. Yanına bir pirinç pilavı, bir cacık, bir de çorba olduğu zaman muhteşem bir menü oluyor. Evet, şimdi aralarına arpacık soğan ve sarımsak ekliyorum. Sarımsağı ve soğanı bolca kullanın. Çok yakışıyor çünkü. Şimdi yine bir sıra domates diziyorum. İsterseniz farklı bir tepsi kullanabilirsiniz. Ama böyle biraz derin olursa, çünkü suyuyla birlikte güzelce pişmesi gerekiyor. Farklı bir ebatta tabii ki fırın tepsisi ya da borcamda kullanılabilir. Dikdörtgen bir borcam da kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerimi bu şekilde yerleştirdim. Çok az bir şey köftem arttı. Onu da buzluğa kaldırdım. Evet, yemeğim artık hazır. Şimdi üzerinin sosunu hazırlayacağız. Şu an bile gerçekten çok güzel, çok lezzetli görünüyor. Birazdan sizlere tabii ki son halini de göstermek istiyorum. Sosu için 1 yemek kaşığı kadar tereyağını erittim. Üzerine de 1 yemek kaşığı
salça ekledim. Domates salçası. Güzelce kavurduktan sonra şimdi üzerine suyunu ilave ediyorum. 2 su bardağı da sıcak su ekledim ve salçamı güzelce açıyorum bu suyun içinde. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Sizler dilediğiniz baharatları tabii ki ekleyebilirsiniz damak zevkinize göre. Tuzunu ekliyorum. Biraz pul biber ekledim. Bunların miktarlarını yazamıyorum. Siz kendinize göre belirleyin lütfen. Biraz da karabiber ekledim. Daha sonra güzelce karıştırdıktan sonra artık sosum da yemeğimin üzerine dökmek için hazır. Bu şekilde üzerine gezdirerek bütün sosumu yemeğimin üzerine döküyorum ve artık fırınıma pişmek için veriyorum. Ben 190 derecede pişirdim. Yaklaşık 50-55 dakikada pişti. Ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen ara ara kontrol edelim. Üzeri böyle nar gibi kızaracak ve o suyunu da biraz çekecek. Ve bakabilirsiniz patatese, köfteye pişmiş mi diye. Sonrasında fırından alarak servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok pratik bir ana yemek tarifi. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Hemen şöyle sizlere yakından da gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Çok lezzetli, nefis bir ana yemek oldu gerçekten. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açarsanız çok sevinirim. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.